Geriatri uzmanı Profesör Doktor Ahmet Turan Işık. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Geriatri deyince ne anlamalıyız? Kitabi olarak 60 yaşın üzerindeki bireylerin özellikle ilerleyen yaşa bağlı olarak ortaya çıkan hastalıkların yönetimi, ki biz bunlara geriatrik sendromlar diyoruz. Bruksizm dediğimiz diş sıkma problemleri çok sık karşılaşıyor musunuz sizlerde? Gelen demans hastalarda da bir davranış bozukluğu olarak işte bruksizmi, Hartman ne diyor bize? Çenesini vuruyor. Hatta öyle vuruyor ki evde gürültü oluyor, uyuyamıyoruz diye, o kadar boyutlu oluyor. Düşmenin yaşlılık içerisindeki konumlanmasını siz nasıl değerlendiriyorsunuz? Düşen biri yaşlının acil olarak değerlendirmesi gerekir diye düşünüyorum. Neden? Çünkü yapılan çalışmalar göstermiştir ki 100 tane düşen yaşlıdan 7'si ölüyor. Osteoporoz konusunda bence ihmal edilen bir konu var. Kemikteki stresi azalttığınız takdirde kemiğe ne kadar vitamin alırsanız alın, kemiğin istenen şekilde şekillenmeyeceğini siz bir implantla uğraştığınız için benden çok daha iyi biliyorsunuz. O yüzden mesela bunları söylerken hastalara hiç egzersiz önerilmiyor. Çünkü egzersiz bedava. Sağlığınla Gülümse YouTube kanalımızda ağız sağlığıyla tüm vücut sağlığını değişik yaş kategorilerinde incelemeye devam ediyoruz. Farklı farklı uzmanlarla bu konuda görüşmelerimizi ve programlarımızı devam ettirmeyi planlıyoruz. Bugün de yine çok değerli bir misafirim var. Kendisi Geriatrik Bilimler Derneği Başkanı ve geriatri uzmanı Profesör Doktor Ahmet Turan Işık. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk Sayın Hocam. Bizim için çok önemli bir alan geriatri. Hem diş hekimliği bilimi için hem genel tıp sağlığı için çok önemli ve özellikle üzerine düşünmesi gereken konulardan bir tanesi. Ve bu konuda sizden çok değerli bilgileri almak için gerçekten sabırsızlanıyorum. Çok naziksiniz. Teşekkür ederim. Sevgili hocam, biraz kendinizi tanıtır mısınız? Şu an 9 Eylül Üniversitesi Geriatri Bilim Dalı öğretim üyesi olarak görev yapmaktayım. Tıp eğitimini ve iç hastalıklar ve geriatri eğitimlerini Gülhane Askeri Tıp Akademisi'nde aldım. Neuroscience eğitimini de 9 Eylül Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Sinir Bilimleri bölümünde aldım. Ve özellikle geriatrik hastalardaki bizim çok sık gördüğümüz geriatrik sendromlardan biri olan demans alanında özelleşmiş durumda bir merkezde işletmekteyim şu an 9 Eylül Üniversitesi bünyesinde. Hocam geriatri deyince hangi yaş aralıklarını içeriyor ve geriatri deyince ne anlamalıyız? Yani bir insanın sadece 65 yaşını geçmiş olması mı geriatri doktoruna başvurmasını etkiliyor, yoksa bir problem olunca mı gelmesi lazım? Hangi yaş aralıklarında bu disipline başvurulması gerekiyor? Şimdi bu soru gerçekten güzel bir soru. Öncelikle bir tanımla başlamak gerekiyor ama konunun içerisinde pediatristlerle geriatristlerin bence çok ortak paydası olan konu, hastalanmadan da hastaları takip edilmesi gerektiğinin bilincini yerleştirmek gerekir bunu başlamadan önce. Ve kitabi olarak 60 yaşın üzerindeki bireylerin özellikle ilerleyen yaşa bağlı olarak ortaya çıkan hastalıkların yönetimi, ki biz bunlara geriatrik sendromlar diyoruz. Bununla birlikte gençlerde de hastalar olan işte hipertansiyondu, diyabetti, osteoporozdu, kalp yetmezliğiydi, osteoartrit gibi yaşlılarda daha sık olan ve yaşlılardaki fonksiyonel kayba daha fazla neden olan durumları da geriatri bilim dalı içerisinde incelenmektedir. Bir de bunlardan farklı, yine başlangıçta söyledim, hani çocuk sağlığı ve hastalıkları diye bir ihtisas ya, o ihtisas. Bizim de aslında zamanında bir önerimiz vardı. Yaşlı sağlığı ve hastalıkları ihtisası olsun diye önermiştik biz bu Sağlık Bakanlığı'na. O yüzden hastalanmadan da sağlıklı bir yaşlılık dönemi veyahut da hastalıkların mümkün olduğu kadar da öteleyerek ileriki yaşlarda ortaya çıkması sağlayacak şekilde sağlığın korunmasının adına başarılı yaşlanma poliklinikleri de veyahut da hizmetleri de yine geriatrinin sorumluluk alanına girmektedir. Peki bu süreçte herhangi bir problemi olmayan ama belli bir yaşı almış kişilerde ne tür kontroller yapıyorsunuz? Şimdi bizim kendi kliniğimizden yaptığımız, yayınladığımız bir sürede bize gelen 100 yaşının 8'inde hiçbir hastalık yok. 92'sinin en az bir tane hastalığı var.
%50'sinin üzerinde en az 3 tane hastalığı olan kişilerden konuşuyoruz. Yani biz aslında bir bireyi gördüğümüz zaman bir hastalık görmüyoruz. En az 2 tane hastalık görüyoruz. Ve sağlığın korunması hedef olduğu için o kişilerdeki günlük yaşam aktiviteleri, yani evinde kendi kendine yetebiliyor mu? Sokağa çıktığı zaman kendi kendine yetebiliyor mu? Mutlaka kontrol etmek gerekiyor. Sonra depresyon prevalansı ilerleyen yaşla birlikte dünya için artık büyük bir altın yöntem olarak kabul edilen ayrıntılı geriatrik değerlendirme bütün herkes uygulanmakta. Onun kapsamında da bellek fonksiyonlarının değerlendirmesi, takdir edersiniz ki unutkanlık, demans daha çok ilerleyen yaşla ilişkili. Sonra depresyon yine yaşla ilişkili. Beslenme problemleri ki muhtemelen ortak alanlarımızdan biri de bu olacak sizin de. O yine yaşlarda mutlaka değerlendirilmesi gereken bir konu var. Bir de bizim çoklu ilaç kullanımı bizim temel olarak hastalıklarımızın başını oluşturmaktadır. Eflatun'un bir sözü var. İlaçla zehirin arasındaki tek fark dozudur yani. O yüzden de ilacı efektif bir şekilde, rasyonel bir şekilde kullanılmadığınız zaman ortaya çıkan bir polifarmasi dediğimiz sendrom gibi sendromda bizim yaşlılarda gördüğümüz ve takip etmek zorunda olduğumuz konular olarak değerlendirdiğimiz alanlara girmektedir. Ağız sağlığının iyi olması, iyi yaşlanmayla nasıl ilintilendirilebiliyor? Şimdi ben bu konuyu konuştuğum için burada gerçekten çok samimi söylüyorum, çok mutluyum. Yani beslenme deyince sadece gıdayı alamamak, onu sindirememek veyahut da ona ulaşamamak ya da yetersiz almak gibi görülüyor ama beslenme sizin de bildiğiniz gibi ağızda başlıyor. İlk lokmayı biz ağzımızla alıyoruz. Dişlerimizle alıyoruz. Sağlam bir çene yapısına ihtiyacımız oluyor. Çenenin içerisinde dilin onu çevirme yetisinin olabileceği, sağlam bir şekilde geriye itebileceği, sağlam bir şekilde yutabileceğimiz organlarımız olmazsa sindirimin öbür kısımları zaten patolojik başlayan bir süreç oluyor. O yüzden ağız sağlığını mutlaka değerlendirmek gerekmekte ve biz günlük pratiğimizde de mutlaka hastalarımızı diş hekimi arkadaşlarımızın kontrolüne mutlaka sokmaya çalışıyoruz. O yüzden en az sağlık kontrolü kadar da diş kontrolü bence gençlerden daha sık yapılması gerekir diye düşünüyorum yaşlılarda. Bruksizm dediğimiz diş Evet. sıkma problemleri çok sık karşılaşıyor musunuz sizlerde? Yani bunu bir de nelere bağlayabiliyorsunuz? Şimdi başta da söylediğim gibi ben demansla uğraşıyorum ve gelen demans hastalarda da bir davranış bozukluğu olarak işte bruksizmi, işte Hartman ediyor bize, çenesini vuruyor. Hatta öyle vuruyor ki evde gürültü oluyor, uyuyamıyoruz diye, o kadar boyutlu oluyor. Siz de bunun sonuçlarını görüyorsunuz. Diş üst tarafları komple aşınmış, yıpranmış bir diş oluyor. Sonuçta bu da başka problemler de beraberinde getiriyor. Sindirim problemiydi, ağrıydı, gece uykusunun bozukluğu olması gibi durumlar. Bizim demans hastalarında davranış bozukluğu şeklinde gördüğümüz bir tablo. Bunlara bazen işte botoks enjeksiyonları, bazen özel plaklar yapılıyor ama mücadele edilmesi gereken hem hastayı hem de ailesini yoran süreçlerden biri olarak karşımıza çıkmakta. Şimdi diş sıkma oluştuğu zaman aslında bunu biz çocukluktan itibaren edinilmiş alışkanlıklar ve dişlerin bakımıyla ve yapılan tedavileriyle de ilişkilendiriyoruz. Yani bazen basit bir kron, bazen tek bir dolgu, bırakın diş çekimini, diş kayıplarını, diş eksikliklerini, diğer dişlere göre çok hafif yükseklikleri ya da eksiklikleri olduğu zaman bile bu tür diş sıkmaların tetikleyicisi olabiliyor. Evet. Dolayısıyla diş eksiklikleri olduğu zaman zaten oluşan dişlerdeki kaymalar ve iki eklem arasındaki koordinasyon eksikliği ileri dönemlerde diş sıkmanın artmasına ve bununla beraber de postür bozukluğuna kadar giden bir sürü Problemler faktöre ortaya çıkıyor. Evet. sebep olabiliyor. İşte onun için gerçekten o biraz önce söylediğiniz pediatristlerin kontrol ettiği süreçten itibaren bu anlamda yapılacak kontroller bizim için gerçekten değer taşıyor. Yaşta o kadar çok problem var ki. Ve dental problemler bence ihmal edilmiş problemler. Yani o yüzden tekrar başta söylediğim gibi bu konuşmamız ve sizinle bunu yapıyor olmamız gerçekten manidar. Çünkü bunun altını gerçekten çizmek lazım. Belki ilerleyen projelerde bu konu temalı bazı özel şeyler, özel organizasyonlar bile yapılarak bu konudaki farkındalığı artırmak bence çok büyük bir toplum sağlığı yaklaşım olacak diye düşünüyorum yani. Ben de aslında tıbbın
ağız ve diş sağlığını, diş hekimlerinde bütünsel sağlığı daha yeni keşfettiklerini düşünüyorum. Tamamen katılıyorum size. Onun için bizler de eğer bu programla bu bilinç oluşmasına hem tıp mensupları adına hem de hastaların biraz daha bilinçlenerek daha geniş perspektifte hekimlere ulaşmalarına katkıda bulunursak çok mutlu olacağız. Çok iyi olur. Temel amacımız aslında bu. Evet. Şimdi ucu yeri geldiğinde diş sağlığına kadar dokunan ama hasta ve yaşlı sağlığı içinde, yaşlı gelişimi içinde çok önemli olan bir konu daha var sevgili hocam. Düşme. Evet. Yürürken düştü deniyor. Ve düşüyor ve bir daha toparlaması çok zor oluyor. İşte o osteoporozlardan sanıyorum kaynaklı. Genel anlamda düşmenin yaşlılık içerisindeki konumlanmasını siz nasıl değerlendiriyorsunuz? Şimdi önce toplum düşmeyi yanlış biliyor. Onu altını çizmek gerekiyor. Yani yaşlı mı düşer, biraz düşecek, idrar kaçıracak biraz da. Ama biz etrafımıza bakıyoruz, idrar kaçırmayan ve düşmeyen yaşların sayısı hiç yaban atılmayacak kadar fazla. Zaten düşme de bir geriatrik sendrom bu nedenle. Ve birçok nedene bağlı ortaya çıkabilen bir tablodur. Ve bence benim kendi klinik pratiğimde ve benim kliniğimde de düşen biri yaşlının acil olarak değerlendirmesi gerekir diye düşünüyorum. Neden? Çünkü yapılan çalışmalar göstermiştir ki 100 tane düşen yaşlıdan 7'si ölüyor. Bunun 25'inde ciddi kırıklar ortaya çıkıyor. Geri kalanda da böyle ezilmeydi, yaralanmaydı, çizikti, kanamaydı, ufak tefek çözümleri kendi kendine çözecek durumda ortaya çıkabiliyormuş. Ve düşenlerin önemli bir kısmı tek başına kalkamıyormuş. O yüzden bir geriatrik sendrom olarak ele alınmakta ve burada çarpıcı bir örnek vermek istiyorum. 2015 yılında Amerika Birleşik Devletleri'nde yaşlardaki düşmeye bağlı masraf ne kadarmış biliyor musunuz? 50 milyar dolar. Aman Allah'ım. Korkunç. Ve 2030 yılın bu yaptıkları projeksiyonda bu paranın 101 milyar dolar civarında olacağı tahmin ediliyor. Bu kadar detayı nereden biliyorum? Çünkü geçen hafta bir TÜSEP projesi verdik biz. Düşmeye artırılmış gerçeklik yaklaşımı getirerek bunun hem eğitimini yapmak hem tedavisini yapmak amacı. O yüzden hakim bu kadar dataya. O yüzden bu toplumda farkındalığı artırıp bu işi çözmek gerekir. Şimdi bir tane örnek vakayla bu işi devam ettirmek istiyorum. Şimdi normal basınçlı hidrosefali denen bir şey var tabloda. Bu hastalar idrar kaçırır, düşerler, unutkanlıkları olur. Bazı basit işlemler var. Bunları yaparsanız çözüm olur. İstanbul'dan bir hasta için beni aradılar. Hasta 4 kere düşmüş, 4 kere işte bir bacak femurda kırık olmuş, bir ön kolda 2 kere de ve hepsinde ameliyat olmuş. Kimse dememiş ki bu hasta niye düşüyor diye. Hastayı getirdikten de gördük ki biz bu hastanın normal basınçlı hidrosefali tanısını koyduk. Hastaya gerekli basit işlemler yapıldıktan sonra hasta bir daha son 5 yıldır düşmüyor. O yüzden düşmeyi bir sendrom olarak ele alıp düşmeye tedavi edici yaklaşımların yaşlı sağlığı için çok önemli olduğunu siz de görüyorsunuzdur. Düşüp dişini kıran, Tabii. çenesinde bazı problemler ortaya çıkan hastalar olduğu için altını çizdiğiniz için size çok teşekkür ediyorum. Düşmenin faktörlerinden birisi osteoporoz olduğunu değerlendirdik. Osteoporoz oluşmasında işte kalsiyum eksikliği gibi diğer işte belki magnezyum eksikliğine bağlı kas deformasyonları, D vitamini eksikliği, bunun yanında belki kolajen eksikliği, bütün bu yapıların tamamlanmasıyla ilgili yani artık moda biliyorsunuz. Evet. Vitamin kullanın, vitamin kullanın, vitamin kullanın. Görülen o ki bilinçsiz bir vitamin ve mineral kullanımı söz konusu. Eczacı kalfalarının yorumlamasına kalan bir vitamin kullanımı söz konusu. Bütün bu eksikliklerin tabii ki olduğu da bir aşikar. Sonuçta vücutta bir şeyler eksiliyor ki sorunlar ortaya çıkıyor. Bu anlamda doğru vitamin, mineral kullanımları, hatta bunun yanında işte mikrobiyota desteği gibi desteklerin yapılmasıyla ilgili nasıl bilinçlendirebiliriz bu kesimi? Şimdi bu supplement diye geçiyor ya, OTC ilaç yani tezgah üstü satılan ilaçlar yani reçetesiz satılan ilaçlar. Besin desteği. Evet, besin katkı destekleri gibi. Öncelikle şunu belirtmek gerekir ki zaten ayrıntılı geriatrik değerlendirme kapsamında kişilerin mutlaka vitamin D'leri, B12'leri, folatları,
tiroid hormonları, magnezyumları, kalsiyumları, fosforları mutlaka takip edilmek zorunda. Ki söylediğiniz osteoporoz süreçlerinde D vitamini eksiklikleri çok önemli ve yapılan bir çalışmada İran'la karşılaştırma çalışması yapılmış. İran'daki insanların o burka kıyafetlerine rağmen güneşi almadan bile bizdeki seviyeden daha yüksek D vitaminleri olduğu görülmüş. Yani D vitamini konusunda güneşimiz var ama güneşten istenen şartlarda faydalanmadığımız bir gerçek. Yani eksikliğimiz var. Biz şöyle bir yaklaşım sergiliyoruz. Bu söylediğim vitaminlerde eksiklik varsa mutlaka desteklemek lazım. Ama onun dışında bu vitaminlerin çok amiyane bir tabirle söyleyeyim, küpüne girseniz size bir şey olmuyor, zarar oluyor aksine. D vitamini çok olduğunuz zaman bazı zihinsel problemler ortaya çıkabiliyor veya kalsiyumu çok yükseltiyor, ona bağlı aritmi problemleri ortaya çıkabiliyor. Sayılabilecek birçok problem ortaya çıkmakta. Ama bunun takip edilerek belli bir ölçüler eşliğinde alınmasını özellikle öneriyorum. Osteoporoz konusunda bence ihmal edilen bir konu var. Kemikteki stresi azalttığınız takdirde kemiğe ne kadar vitamin alırsanız alın, kemiğin istenen şekilde şekillenmeyeceğini siz bir implantla uğraştığınız için benden çok daha iyi biliyorsunuz. O yüzden mesela bunları söylerken hastalara hiç egzersiz önerilmiyor. Çünkü egzersiz bedava. Evet. Ama supplementler belli bir sektör oluşturduğu için illaki o angaje edilmekte. Onun için düzenli bir egzersiz, eksikliklerin kontrolü, yeterli bir beslenme içeriğine sahip vitaminin, eksiklik geliştiği zaman da takviyelerin yapılması bizim standart bilimsel önerimiz. Onun dışındakilerin pek bilimsel destekten uzak olduğunu söylemek gerekir. Mikrobiyota konusunda yeni çalışmalar çok umut verici. Alzheimer'ın tedavisinde bile kullanılıyor. Hatta Çin'de bir ilaç geliştirildi, bu pandemiyle birlikte oldu. Aynı mantıkla bağırsaktan toksinlerin emilmesini, toksinlerin atılmasını. Çünkü beslenerek aldığımız bazı maddelerin bizim beynimizi, kalbimizi, her şeyi etkilediği ile ilgili hipotezler var. Ve bu çalışmalar da zor çalışmalar ama ön sonuçları da gelecek için umut vaat edici yaklaşımlar gibi görünmekte kimisi. Kimisi de başka sonuçlar çıkmıştır. Üzerinde çalışılması gereken bir konu. Paketleyip herkese tasfiye edilecek durumda olmaması da biraz beklememiz gerektiğini düşündürüyor bize. Şimdi tabii orada da mikrobiyotayı belli yine tetkiklerle, testlerle beraber kullanmanın daha doğru olduğunu değerlendiriyoruz. Öbür türlü havaya savrulan çözümsüz katkılar olarak görülebilir. Benim buradan anladığım şu, biz eğer istediği kadar vitamin alsak bile kas gelişimini ve kemik yönlendirmesini egzersizlerle doğru yapmadığımız takdirde doğru bir sonuca ulaşmamız mümkün değil. O zaman kısmi egzersizler ve pilates gibi kas gelişimini yönlendirici destek egzersizler iyi olacak. Sözünüzü kestim ama bu konuda Dünya Sağlık Örgütü özellikle 50 yaş üzerindeki bireylerde haftada 180 dakika diyor. Hafif egzersizde. Eğer diyor biraz orta egzersiz çıkarsanız bunu diyor 150 dakikaya indirebilirsiniz diyor. Ve bunun da diyor kas egzersizi, yani direnç egzersizi, kardiyo egzersizi yani yürüme ve bir miktarda denge egzersizi koyduğunuz takdirde ideal bir egzersiz yapmış olursunuz mantığı. Bunu yürüyüş olarak mı düşünüyorsunuz? Hocam bunu ben haftada 5 gün yarım saat yürüyüş ama tempolu bir yürüyüştüm. Ben hastalara söylüyorum, kordonda gezermiş gibi değil de sanki bir otobüse yetişecekmiş gibi. Biraz tempolu yapın diyorum. Sonra kas gücü için de mutlaka öyle salonlara gitmeye gerek yok zaten. Yürürken elinizde çok basit olacak ama bir yarım litrelik su da elinizde olsun. Onunla birlikte yürüyün istiyorum. Denge koordinasyon için de zaten her yerde bu Japon felsefesinden gelen işte tek ayak üzerinde durmalar, parmak ucunda yükselmeler, topukta yürüme gibi basit denge koruyucu egzersizlerinde yapılarak bu işin tamamlanabileceğini düşünüyorum. Çok da komplike düşünmemek gerekir diye düşünüyorum. Çünkü yürümek lazım. Hastalara hep söylediğim bir şey var. Sizin en büyük düşmanınız yatağınız ve koltuğunuz. Onlardan ne kadar uzak kalırsanız o kadar uzun yaşarsınız diyorum zaten. Bu da temel felsefede harekete teşvik etmek kişiye. Almanya'da yapılan bir çalışmaya göre demişler ki siz hayatınızdaki en büyük stresi ya da üzülmeyi nerede yaşadınız diye bir soru sorulmuş. İşte bunun yanında boşanma, eşinin kaybı, hatta çocuğunu kaybetme gibi bir sürü faktörlerin arasında %13 ile 3. sırada ilk hareketli protez gelmiş. Öyle mi? Çok ilginç ama. Evet, %13 gibi bir sırayla. Şimdi bu herhalde biraz daha ben yaşlanıyorum hissiyatını veren bir faktör oluyor. Peki yaşlılık depresyonu ile ilgili
stresiyle ilgili neler düşünüyorsunuz? Şimdi hocam yaşlılık depresyonu Amerikan kitaplarına baktığınız, dünya ölçeğine baktığınız zaman 4 yaştan biri depresyonda görülüyor ama Osman Gazi Üniversitesi'nin 7 sene önce yaptığı bir çalışmada neredeyse 2 yaştan biri depresyon olarak çıktı yani. Bu depresyon gerçekten yaşlarda, o yüzden ayrıntılı geriatrik değerlendirmenin parçası olarak başlangıçta söylediğim gibi mutlaka değerlendirilmesi gerekir. Ama şöyle düşünün, her gün sabah kalkıyorsunuz. Acaba sıra bana mı geldi düşüncesindesiniz. İşinizi kaybetmiş olabilirsiniz, arkadaşlarınızı kaybetmiş olabilirsiniz. Bu gece yatacağım, sabah kalkabilecek miyim düşüncesi altta var. Sonra bir sürü hastalığınız var. Dedim ya 100 yaşından sadece 8'in hiçbir hastalığı yok. 50'sinin en az 3 tane hastalığı var. Bu hastalıkların kimi çözümlü? Ağrıları var. Osteoartrit neredeyse %70 oranında görülen bir tablo. Yani bütün bu fizyolojik ve emosyonel ve sonra evlatlarınız gitmiştir. Artık hele ki günümüzde zaten yanınızda büyüyen evladınız yok. Ataerkil aile yapısını da kaybettik. Çekirdek aileye döndük. Bir de artık yetiştirdiğimiz çocuklarımız bile başka yerlerde yaşıyor. Başka ülkelerde yaşıyorlardı. İlden de geçtim. O yüzden bu kadar negatif tutumun karşısında da depresyon biraz kaçınılmaz gibi oluyor. Tabii burada bir konu daha var. Beni ya da diş hekimlerini ilgilendiren. Şimdi bize bir sürü hastalar geliyor. Doğal olarak belli bir yaşla beraber diş kayıpları ortaya çıkıyor. Şimdi bu diş kayıpları ortaya çıkan kişilerin çok önemli bir kısmında ya kan sulandırıcı, ya tiroid ilaçları, ya bunun yanında diyabet ve diyabet ilaçları gibi bir sürü faktörlerle beraber geliyorlar ve bunların pek çoğu da aslında doğru bir kontrol ve takip altında olmuyorlar. Evet, maalesef. Bu benim aslında çok özel bir ilgi alanım. Özellikle diyabetli çok hastam olduğu güne kadar. Kardiyolojik tetkikleri geçirmiş, bypass olmuş, stent takılmış bir sürü hastalarımız oldu. Bu sebeplerden dolayı sen şeker hastasısın, sana implant yapılmaz deyip gönderilen, yıllarca dişsiz kalan bir sürü hastalarımız oldu. Şimdi benim düşünceme göre bu kişilerin yaşadıkları diyabet ya da benzeri hastalıkların riskinin dışında bu kişilerin diş sağlığı veya eksik dişlerle bırakılması da o hastalıkların ilerlemesine yönelik artı bir faktör olarak geliyor. Neyin yanında? O söylediğimiz depresyonun yanında. Bu tür hastalarla ilgili sizin özellikle önerdiğiniz bir öneri ya da bu konudaki fikirleriniz varsa nelerdir? Hocam şimdi başka bir komik bir olay anlatarak başlamak istiyorum. Antalya'dan bir öğretim üyesi arkadaşım beni aradı. 80 yaşında teyzem göğüslerini yaptırmak istiyor, ne yaptırayım diye. Şimdi buna bile eğer istiyorsa çok zorlama dedik ama yani bunu unutturabiliyorsa unuttur, hatta bu işe girme dedik ama diş böyle bir şey değil. Diş çünkü bir uzuv olarak görmek gerekir. Yani eksikliğin, hangi uzvun eksikliği problemse onu çözmek gerekir yani. Beslenme için anahtar, iletişim için elzem bir konu. O yüzden ben bu konuda biraz genel tevabetin maksadını aştığını düşünüyorum. Senin yaşın geçmiş, sana bu konuda bir işlem yapmak demek doğru bir şey değil. Çünkü Tanrı böyle bir yetkiyi Azrail'e vermiş. Eğer hasta istiyorsa, hastanın genel durumu da belli koşullar altında yeterliyse yapılabilecek tedavileri, ki onun sağlığına yönelik bir tedavi. Benim ilk verdiğim örnekten, o ütopik örnekten çok daha rasyonel bir örnek. Burada en büyük sıkıntı antiagreganlar ve antikoagülanlarla ilgili. Daha çok diş hekimi arkadaşlardan konsültasyonlarında da bizden istedikleri konsültasyonda bunu görüyoruz. Şimdi çok majör cerrahi yapılmadığı zaman o gün antiagregan alınmaması, bir gün önce kesilmesini biz öneriyoruz. Çünkü yaptığımız işlemler esnasında 48 saat önce kesmek yeterli oluyor. Sonra diyabet hastalarını mümkünse sabah, eğer oral alım düşmeyecekse, oral yani ağızdan alımları hastaların bozulmayacaksa sabah dozunu alarak cerrahiye girmelerinin ve bütün hastalar için söylüyorum, tiroid hastaları için de yeterli olacağını düşünüyorum. Ama uzun bir cerrahi gerekiyorsa, özellikle bizim kognitif yetmezlikle uğraştığım bizim hastalarda şöyle yapıyorum ben. Ben bir gün önce hastayı kliniğe yatırıyorum. Diş hekimi arkadaşlarla birlikte konuşuyoruz. Biz şunu yapacağız diyorlar. Biz de hastayı ona göre dehidrate ise dehidratasyonunu tamamlıyoruz. Eksiği varsa tamamlıyoruz. Sabah arkadaşlarımıza veriyoruz. Kognitif yetersiz olunca genel anestezi altında yapılır daha çok. Sonra hastayı oradan alıyoruz. Eski haline getirip ertesi günde taburcu ediyoruz. Bizim yaklaşımımızda. Evet.
Şimdi benim kendi istatistiğime bakınca sadece geçen yıl için 90 yaş üstünde 3 tane hastama implant yapmışım. Ya. 80 yaş üstünde en az 15 tane. Şimdi bu hastaların bence belli bir yaş ötesinde özellikle hareketli protezlerle diş eti üzerine gelen baskılar bir bıkkınlık oluşturuyor. Çünkü özellikle alt çenede diş eksikliği varsa, yani total dişsizlik varsa, tam protezlerin özellikle de kemik ileri seviyede erimişse zaten kullanma şansları olmuyor. Benim anneannem şahane yemekler yapardı 80 yaş civarında. Kendi otururdu, bir yumurta yapar, kendi onu böyle yumuşak yumuşak yavaş yavaş yerdi. Total protezin altına pamuk dizerek. Benim içimde bu ukde olarak kalmıştır. Onun için gerçekten belli bir yaş üzerindeki kişilere şartları genel sağlığını bozmayacak şekilde ise yapmak için özellikle özen gösteririm. Bu da benim bir nevi takıntım haline gelmiş. O çok sevdiğim anneannemden dolayı. En azından 2 tane ya da 4 tane duruma göre, şartlara göre bir implantlar yapıp o protezin hareket etmeyeceği hale getirmenin bence o yaşta insanlara çok büyük bir hizmet olduğunu düşünüyorum. Kesinlikle size katılıyorum. Bir de şunu söylemek lazım. Şimdi osteoporozla birlikte o hareketli protezler siz daha çok görüyorsunuz. Her sene değiştirmek veya da birkaç senede bir değiştirmek gerekiyor. Evet. Ve şimdi 10 yıl önce yapılmış bir hareketli protezi de siz 10 sene sonra kullanmaya kalkarsanız da sıkıntı oluyor. Zaten o zaman da hasta kullanmak istemiyor yani. O yüzden yani böyle daha kalıcı, daha çözüm odaklı yaklaşımları hastanın yaşını kriter almadan biz daha çok kırılganlığı kriter alıyoruz. Şimdi bunu yaparken de şunu unutmamak lazım. Hasta yatağa bağlı, tüple besleniyor. Tabii. Siz bu hastaya da romantizmada illa ben Yok. implant takacağım diye bir çabaya zaten düşürmeyeceği için rasyonel olan, bunu taşıyabilecek, günlük hayatında yaşam aktivitelerine katkı sağlayabilecek insanlar da yaşını bence kriter olarak almamak lazım. Şimdi tabii ki biz diyabet olan hastalara yapıyoruz diyoruz ama benim mesela kendi bugüne kadar edindiğim tecrübelerden hemoglobin A1C'si 7,5'un altında olmak kaydıyla o implantı uyguluyoruz ve hiçbir diğer hastalardan farkı olmuyor. Ama işte 8, 9, onlara çıkmışsa da enfeksiyon odaklarını ortadan kaldırmak kaydıyla öncelikli. Evet. Enfeksiyon odaklarını ortadan Yara iyileşmesi kaldırmak gecikir zaten. En kaydıyla diyetlerine ve ilaç alımlarını takip etmek kaydıyla 7,5'un altına düşürebildiğimiz çok sayıda hastamız vardır. Onların da tedavilerini bu şekilde takip ederek yapıyoruz. Sadece diş çekildiği için aynı beslenme ve ilaç koşulları altında 10,5'tan 6,5'a düşen hastamız var. Hemoglobin A1C'si, yani şeker seviyesi. Evet. Onun için diş hekiminin aslında geriatri hastalarda da bu tür takipleri Kolaborasyon yapması çok önemli, işbirliği çok çok önemli. önemli. Evet, yani bu konuda. Şimdi glisemik kontrol, yani şeker kontrolü o kadar önemli ki bizim beyaz küre hücrelerimizin fonksiyonlarının normale dönebilmesi için şeker düştükten sonra normal seviye en az 18 ile 24 saate ihtiyacımız var. Sonra yara iyileşmesi için bile o ciddi anlamda glisemik regülasyonun sağlanması gerekir ki o yüzden yani bunları toparlayarak hem iki tarafı da kazanmalı. Yara iyileşir, iş yapılır, hasta beslenir, hasta kendi ayaklar üzerinde durmaya başlar. O yüzden her türlü kazanım olur. Bir de ben bir ayrıntı söylemek istiyorum. Şimdi biz delirium dediğimiz bir hadise var. Delirium için işte akut bir problem vardı. Mesela diş enfeksiyonları bir delirium nedeni. Hiç söylenmez yani. Hep böyle pnömoni, idrar yolu enfeksiyonu. Fokal odak falan. oluyor. Evet. Yani fokal odak var dişte. Şimdi bir diş hekimi arkadaşımıza gönderdik. Absesinin olduğunu söyledi. Tedavisi yapıldı. Hasta deliriumdan kurtuldu yani. O yüzden kolaborasyon yani işbirliğinden her zaman fayda çıkar. Bu tür işbirliklerini desteklemek ve katkıda bulunmak çok anlamlı benim için. Günümüzde biraz önce söylediğiniz o düşme sıkıntıları olmaması adına ya da ileri yaşlarda bu tür sıkıntılar olmaması adına kullanılan bifosfonatlar var. Bunu bilip bekliyordum. Bifosfonatlar. Mutlaka tabii ki bifosfonatların kullanılması gereken pek çok özel durumlar vardır ve bu durumlarda her zaman ön plana geçmesi gerekiyordur. İşte bazı kanser tedavilerinde, bazı ileri seviye osteoporozlarda. Fakat benim gözlemlediğim işte bir jinekolojik kontrol sonucunda
benim eşim örneğinde ve çok fazla farklı örneklerde de gerçekten gerekmediği halde ya da o aşamada farklı çözümler olabilecekken çok kolayca verilebildiğini görüyoruz. İşte kim veriyorsa onların üzerine alması Evet, gereken doğru bir konu. söylüyorsunuz. Kimseye özellikle söylediğimiz bir şey değil ama çokça ve sıkça veriliyor. Özellikle enjeksiyon formunda verildiği zaman yarılanma ömürleri çok uzun seneyi zamanlarda buluyor, evet. olduğu için ciddi sıkıntılar yaşanıyor ve maalesef ki pek çok hastaya da ağız ve diş kontrolü yapılmadan da veriliyor bunlar. Ve sonra hastalar bize geliyorlar, mağdur oluyorlar. Üniversite hastanelerine pek çok meslektaşım gönderiyor sorumluluk almamak adına. Oralarda da sorumluluk alınmıyor. Pek çok kişiye zaten müdahale edilmesi endike olmuyor. Son dönemlerde biraz daha tabii biz bunları yaşadıkça tecrübelerimiz arttı ama bu anlamda şunu sormak istiyorum size. Bifosfonat kullanmış kişilere implant ya da herhangi bir cerrahi müdahale yapmadan önce kemik yapıları içerisinde işte osteoklastların oluşması dönemine yönelik ya da kanlanma seviyelerine yönelik bizim sonrasında zarar görmemelerini sağlayabilecek ya da öngörebilecek şekilde yapabileceğimiz tetkikler var mı? Bunun dışında biz bu tür hastalara gerçekten de mağdurlarsa ya da aşırı isteklilerse nasıl bir uygulama içerisine girmemiz sizce doğrudur? Şimdi şöyle bir şey var. 2000'li yıllardan sonra özellikle ilk dekadın sonlarına doğru bu antirezorbtif olarak bildiğimiz bifosfonatlar yani kemiğin yıkımını engelleyen ajanlar olarak osteoporoz tedavisinde kullanılıyor. Herkese yazılıyordu. Ama sonra baktılar ki özellikle sizin özelinizde mandibula yani çene kemiğinin, alt çene kemiğinin aseptik nekrozu dediğimiz hadiseleri de yapmasının saptanması üzerine biz bunların demek ki belli miktarın üzerinde hastaya zarar veriyor mantığı ortaya çıktı. Ve yapılan vakalar çalışmalarda da bu gösterildi. O yüzden biz kendi pratiğimizde 5 seneden üst üste 5 yıldan fazla uzun kullandırmıyoruz. Bir dinlendirme fazına mutlaka geçiyoruz hastalar. Yeni çıkan bir sürü ajan var osteoporozla ilgili. Onlara geçiyoruz. Ve burada ama şunu unutmamak gerekir. Hangi ajan olursa olsun bir hastanın D vitamini düşükse başta söylediğim gibi o bifosfonatların küpünü o hastayı soksanız fayda olmuyor. O yüzden kalsiyumu, D vitamini, magnezyumu mutlaka takviye edip ondan sonra yapmak lazım. Ve özellikle müpem çene oklüzyonunda problem yaşayanlarda, özellikle oklüzyon esnasında ağrı tanımlaması olan kişilerde 5 seneyi beklemeden de bir diş hekimiyle görüştürülmesi, özellikle çenedeki bu enfeksiyona bağlı olmayan doku yıkımı dediğimiz aseptik nekrozun gelişimi ve saptanması açısından oldukça önemli. Ve uzayan dönemde implantların ve kalıcı dişleriyle ilgili bazı problem de yarattığını bu ilaçların kesilmesi ve ara verilmesinin gerektiğini de söyleyen çalışmalar da mevcut. Peki bizler müdahale etmeden önce almamız gereken veya yapmamız gereken tetkikler ya da önlemler var mıdır sizin? Herhalde şimdi aseptik nekroz dediğim için nekrozu yakalamaya yönelik bazı görüntüleme yöntemlerinden kullanmak gerekir. Mutlaka 5 yıla kullanıyorsa kesmek lazım, ara vermek lazım. Baştan hekim onu yönlendirmek gerekir. Başka bir ajanla devam edilmesi gerekir. Çünkü artık 5 yılın üzerinde üstte kullanılmıyor bu ajanlar. Bu bizim osteoporoz için söylüyor ama bir kemik kanseri olabilir, bir kan kanseri, bir başka türlü bir tabii onkoloji. onlar başka. Onlardaki durum daha özellikle oluyor. Orada daha çok kalsiyumu düşürmeye yönelik yaklaşım olduğu için onlardaki durum özel oluyor. Onun dışında mutlaka kalsiyum, fosfor, magnezyum değerlerinin, albümin değerlerinin, D vitamini değerlerinin bu hastalarda görülmesi gerekiyor. Sonuçta kronik inflamasyon tetiklenebileceği için inflamasyona yönelik işte bazı markerlar istemek doğru olabilir. Daha doğrusu en başında hastanın takip edilmesi gerekiyor. Yani söylediğiniz gibi bir sene hastanın kullanımı için çok büyük kolaylık. Çünkü bir sene veriyorsunuz bir daha o konuda ilaç almıyor. Ama işte bir sene verdiğiniz zaman bir sene o hastayıdaki ilaca bağlı komplikasyonu engelleme şansını ortadan kalkıyor. O yüzden de dikkat edilmesi gerekir. Hastalara seçerek bu ilaçları vermek gerekir diye düşünüyorum. Evet. Peki nörodejeneratif hastalıklarla ağız sağlığı arasında nasıl bir bağlantı kuralım? Yani ağız sağlığının özellikle nörodejeneratif bir hastalık oluşmuşsa hem bakım açısından Alzheimer'dır, işte demanstır, bu türdür, Parkinson'dur. Bu tür hastalıklardan sonra bakım koşulları içerisinde özellikle dikkat edilmesi gereken öneride bulunacağınız konular var mı? Öncesinde ya da sonrasında. Şimdi kabaca hep beslenmeyle ilişkilendiriyor. Gerçekten
Yani bizde de var, aç ayı oynamaz. Yani gerçekten bir kişi iyi beslenemiyorsa onun diğer fonksiyonlarının çok iyi olmasını bekleyemeyiz. O yüzden beslenme için şart. İkincisi iletişim için şart bir organdan bahsediyoruz. Ağız ve ağız çevresindekilerden, içindekilerden. Üçüncüsü efektif bir yutma fonksiyonu yapmak için lazım. Dördüncüsü yapılan çalışmalarda şunu biliyorum ben. Çok detaylı bilgiye sahip değilim. Eğer sizde varsa paylaşırsanız çok mutlu olurum ben. Özellikle ağız bakımının düzgün yapılması, ağız bölgesindeki kanlanmanın artırılmasının beyin sağlığıyla da ilişkili olabileceğine yönelik bazı makaleler okudum, ben biliyorum. Yine demans hastalığı, nörodejenerasyon konuşuyorsak demans da söylememiz lazım. Özellikle diş sağlığındaki bozulmalar hastalardaki davranış semptomlarını da tetikleyebileceği için hani işte bağırmalar, çağırmalar, işte ailesini tanımamak, ailesine yabancı muamele yapması, tuvaleti, banyoyu karıştırması gibi delirium dediğimiz tabloları da tetikleme potansiyeli düşününce nedeni bilinmeyen durumlarda mutlaka bunun da ağız sağlığını da mutlaka kontrol edilmesi gerektiğini önemini vurgulamak gerekir. Ve bu hastaları da özellikle nörodejeneratif hastalıkların hani bu hastaların iletişimi normal insanlar gibi olmadığı için olsa da olmasa da bu hastaları zaman zaman ağız hastalıklar, ağız ve ağız içi hastalıklarla ilgili kontrol etmek büyük fayda sağlayacaktır. Klinik pratikteki deneyime göre. Sevgili hocam, diş ve diş eti hastalıkları, diş kökü hastalıkları, iltihapları enfeksiyon odağı oluyor ve bunlar da fokal olarak enflamasyon sebebi oluyor. Şimdi bir başarılı yaşlanma diye bir konu var sizin çok önemsediğiniz. Evet. Hem bu enfeksiyonlar ve enflamasyonlar anlamında hem de genel anlamda bu başarılı yaşlanmayı nasıl değerlendirebilirsiniz? Şimdi zaten yaşlılığın da temelinde olan konu böyle klinik olarak ortaya çıkmış ya subklinik bir inflamasyonun varlığı, yani iltihabın varlığı demek lazım. Ve ilave fokal inflamasyonlar da bildiğiniz gibi sistemik inflamasyonlara dönüşmesi nedeniyle işte bizim işte amiloidoz dediğimiz sistemik hastalıklara dönüşme potansiyeli olması açısından mutlaka takip edilmesi gereken bir konudur. Fokal inflamasyon, fokal enfeksiyon deyip geçmemek lazım. Verdiğim örnekte de delirium hastasında olduğu gibi basit bir diş absesinin hastanın dünyasını kararttığı, ailenin dramalara düçar olması nedeniyle de dikkat edilmesi gereken bir süreçtir. Ve rutin kontroller içerisinde mutlaka dahil edilmesi gerekir. Ve inflamatuar süreçlerin vücut için çok da istenen şeyler olmadığında fokal de olsa haber bilmemiz gerekir diye düşünüyorum. Benim de yine tabii tecrübelerim olarak baktığım zaman enfekte diş ve diş etleri olan kişilerde genel sağlıkla ilgili cidden çok sıkıntılı sonuçlar devreye giriyor. Sadece dişi ve diş eti tedavi edildiği için kontrol altına giren diyabet hastalıkları, Evet. eklem romatizmalarında fokal olarak etkisi ve sonrasındaki başarılı tedavilerin olabilirliği. Bunun gibi pek çok hastada doğru bir teşhisle diş eti tedavilerinin yapılması gerçekten büyük önem taşıyor. İşte normalde sana implant yapılamaz denen bir hastaya biz bir sürü dişini çekip hemen implant yapıp üzerine sabit diş taktıktan sonra doktoru İngiltere'den benden rapor istedi. Ne yaptı da bu kadar düzene girdi diye. Bunun gibi çok sayıda örnekleri var elimizde. Onun için lütfen sevgili hastalarımızdan rica ediyorum iltihaplı dişlerle yaşamasınlar. Enfekte diş etleriyle yaşamasınlar. Yine meslektaşlarımız bu tür hastalıklar varsa doğru işbirlikleriyle, tıp doktorlarıyla bu tür hastaların tedavisine destek olup genel sağlıklarını risk edecek problemlere mahal bırakmasınlar. Bunu konuşmuşken de sevgili hocam, sizce tıp uzmanlarıyla, tıp doktorlarıyla, tıp camiasıyla, diş hekimlerinin bize bir tıbbın bir parçasıyız ama geçmişte ne tıp doktorları diş sağlığının, ağız sağlığının bu kadar önemli olduğunu farkındaydılar ne de diş hekimleri bütünsel olarak bu kadar etkili olduğunu farkındaydı. Gittikçe bu çok daha büyük önem taşıyor. Bütüncül yaklaşım. Bütüncül yaklaşım ve biz de aslında bu kanalı açmamızın temel amacı bu bilinci daha aktive etmek ve küçücük de olsa bir katkıda bulunmak. Sizce nasıl bir işbirliği olmalı bu iki alan arasında?
İnsan sağlığıyla uğraşırken biz araba tamircisi olmadığımızı belirtmemiz lazım. Arabanın ön farı kırıkken o arabayla her yere gidebilirsiniz. Polis yakalamadığı sürece istediğiniz yere de gidebilirsiniz. Ama insan vücudu öyle değil ki. İnsan vücudunda bir uzuv yok ki diğer uzuvları etkilemeyen bir uzuv yok yani. Ne diş ne tırnak, yani bunlar hep atılabilecek, yok sayılabilecek organlar gibi görülüyor ama tırnağınız kırıldığı zaman veya derin kestiğiniz zaman yaşadığınız acıyı biliyorsunuz. Dişinizde bir enfeksiyon oldu, hapse olduğu zaman yaşadığınızı biliyorsunuz. Veya parmağınıza bir iğne battığı zaman veya da bir diken battığı zaman çıkartmadığınız zaman yaşadıklarınızı biliyorsunuz. Bence diş hekimi, sağlık çalışanı, doktor diye ayırmamak lazım. Sağlık çalışanı demek, bence bu İngilizlerin healthcare professional dedikleri konu benim çok hoşuma gidiyor. Çünkü çok bütüncül bir yapı. Herkes sağlığın iyi bir yere gitmesini sağlıyor. Çünkü bu işte ön teker nereye giderse arka teker oraya gidiyor. O yüzden dişti, tırnakta ayırmadan bir bütüncül yaklaşım içerisinde değerlendirmek gerekir ki hele ki yaşlı olursa söz konusu olan konu, bunu 2 kere daha gündeme getirmek lazım. Bence bu konuda diş hekimleriyle sağlık çalışanı, ben en azından geriatri adına konuşabilirim şu an, bir konsensüs sağlayarak senede nasıl belli düzende, belli bir ritimde geriatri uzmanlarına gitmek zorundaysa diş hekimlerine gitmeli ve diş hekimleriyle de geriatristler arasındaki işbirliğini artırarak çok iyi sonuçlar çıkartabileceğimizi düşünüyorum. Siz de biliyorsunuz, bundan 12-13 yıl önce kadar diş plaklarındaki Alzheimer'ı tetikleyen bakteriler falan saptanmıştı. Evet. Yani ki bakın nereden nereye, diş diyoruz, beyin diyoruz, Alzheimer diyoruz. O kadar da lokal bir şey değil bunlar, yani sistemik etkiler. O nedenle ben her zaman söylediğim bir konu var. Birlikten kuvvet doğar. Ne kadar çok bir araya gelebilirsek o kadar başarılı, o kadar insanlara faydalı olabileceğimizi düşünüyorum. Ki yaşlı sağlığı söz konusu olunca da bu bütün paydaşların aynı paydada toplanmasını çok önemsiyorum. Ve zaten bizim Geriatrik Bilimler Derneği olarak da bu konudaki fizyoterapist, psikolog, sağlık hizmetleri uzmanı, sosyal hizmetler uzmanı ve diğer hekim arkadaşlar ve mesela siz konuşana kadar ben diş hekimlerini hiç oraya koymamıştık ki ben gittiğimde web sayfamı da düzelteceğim. Diş hekimlerine mutlaka paydaşlar arasında koymayı düşünüyorum. Ve bunu da artırmamız gerekir diye düşünüyorum. Şimdi hayat çok hızlı geçiyor. Hani çocukken diyorsunuz ki ya ne zaman genç olacağım? Genç oluyorsunuz, üniversite ne zaman bitecek diyorsunuz. Üniversite bitmesi o kadar hızlı gerçekleşiyor ve yaş o kadar hızlı ilerliyor ki yaşlı sağlığı şu an gençlere çok böyle ütopik gibi gelebilir ama aslında çok önemli bir konu ve hepimizi ilgilendiriyor. Çünkü bir gün hepimiz yaşlanıyoruz. Bu hepimizin problemi. Onun için başarılı bir yaşlanma adına neler gerektiğini sevgili Profesör Doktor Ahmet Turan Işık hocamızla konuştuk. Çok değerli bilgiler aldık. Hocam çok çok teşekkür ediyoruz. Bütünsel sağlığı ağız sağlığıyla birleştiren ve bu konuda bize değerli bilgiler veren tüm hocalarımıza tek tek ayrıca teşekkür ediyorum. Saygıyla kalın, sağlıkla kalın, sağlığınızla gülümseyin.